Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekrar sizlerle birlikteyim. Sizinle bu güzel gül anahtarlığını örelim istedim. Evet, ben Gazal Baby Cotton kullandım arkadaşlar. Gül kısmını istediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Pembe, kırmızı, beyaz, başka bir renk olabilir. Sap kısmını yeşille yapacağız. Ee, Kullandığımız ipler bunlar. Şu an ben kırmızı çalışacağım. Daha önce beyaz çalışmıştım. O zaman başlayalım. 2,20 milim tığ kullandım ben arkadaşlar. Siz isterseniz 2 milim de kullanabilirsiniz. Tercihe kalmış. O zaman başlayalım. Yeşil ipimizle başlıyoruz. Zincir çekerek başlayacağız. Evet arkadaşlar 43 zincir çekiyoruz. Öncelikle ilk başlangıç bu ilmeğimle birlikte ben 43 tane saydım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Pardon, 43 olmuş. 43 oldu. Evet, 43 oldu. Bir tane doladım. 1, 2, 3. ilmeğime batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Bir sonrakine batıyorum. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Yine hemen bir sonrakine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yine doluyorum. Bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar ikili trabzanlarla tamamlayacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde ben tamamladım ikili trabzanlar ile. Hemen bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Bu hazır. E, Şimdi biz kırmızı ipimizle gül kısmını yapacağız. O gül yapraklarının o kısmını yapacağız. Onun için kırmızı ipimizi alalım. Yeşil ipimize bağlayacağız. Daha sonra oradan devam edeceğiz. Yeşil ipimizin yönü aslında çok önemli değil. Çünkü zaten daha sonra yapacağımız bir yaprak kısmını, yeşil yaprak kısmını bu içinde kalacak. O yüzden ne tarafından başladığınız hiçbir önemi yok. İstediğiniz taraftan başlayabilirsiniz. Evet bu kısmı içinde kalacak yani. Şimdi 1, 2, 3. Şöyle tekrar göstereyim isterseniz daha net olsun. Çünkü biraz boşluk kalırsa iyi olur. Üçüncüye batıyorum. Sararken daha kolay oluyor arkadaşlar. O yüzden parça bırakıyoruz. Kırmızı ipimi bağlıyorum. Geçiriyorum. Bir zincir çektim. 1, 2, 3 tane zincir yapıyorum. Doladım. Aynı boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şimdi 2 zincir çekeceğiz. 1, 2. Tekrar doluyorum. Yine aynı deliğin içine yapacağız burada. Aynı ilmek içine. 1, 2. İkili trabzan bir tane yaptık. Şimdi ikinci ikili trabzanı yapıyorum. Aynı delik içine yaptım. Şimdi buradan sonra bir zincir çekiyorum. Tekrar doluyorum. 1, 2, 3, 4. ilmeğin içine batıyorum. Yine ikili trabzan yapacağım. Bir tane yaptım. Hemen ikinciyi yapıyorum. Evet, 2 zincir çekiyorum. Şimdi hemen tekrar ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Tekrar bir zincir çekiyorum. Doluyorum. 1, 2, 3, 4. ilmeğe batıyorum. 1, 2, birinci ikili trabzanım.
Evet, bir zincir çektim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Evet, bir, iki. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle sürekli ikili trabzanlar yapacağız. Yani 4 tane trabzan olacak. Şuralarda bir zincir ama şuralarda iki zincir çekeceğiz. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tamamladım ben bu şekilde sıramı. Şimdi burada üstünü gideceğiz. Burada kaç tane? Evet, 10 tane. 10 tane bu şekilde loblarımız oluştu. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Tığıma doluyorum. Boşluğun içine ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ikili trabzan yaptım. Ee, Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz burada. Aynı boşluğun içine batacağım. Evet, 9 tane tekrar onaylamak için saydım. Şu baştakini saymıyorum zaten, zincir kısımlarını. Bu sondaki zinciri de saymıyorum. Onlarla sayarsak zaten 11 oluyor. Buraya ilmek kaydırmayla sabitliyorum boşluğa. Sonra hemen bir zincir çekiyorum. Karşı boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar burada 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Doluyorum tığıma, ipimi. Tekrar arkadaşlar buraya yine 9 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ikili trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Yine aynı deliğin içine batıyorum. Aynı boşluğa battıktan sonra ilmek kaydırma ile oraya sabitliyorum. Tekrar göstereyim arkadaşlar, daha net olsun. Bu aynı boşluğun içine batıyorum. İpi çekiyorum. Diğer ipin içinden geçiriyorum. Burada bir zincirle sabitliyorum. Hemen diğer boşluğun içine bir sık iğne yapıyorum. Yine aynı şekilde burada arkadaşlar 3 zincir 9 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde burayı tamamen tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, şu şekilde tamamladım. Gördüğünüz gibi böyle biraz gül yaprakları oluştu. Şimdi bunu arkadaşlar saracağız. Yeşil kısmından daha ince, üst tarafı biraz daha kalın böyle dolayarak yavaş yavaş sara sara gideceğiz. Önce şu iplerimi keseyim ben. Evet, buradan saracağız. Evet, yavaş yavaş şu şekilde saracağız. Yani özellikle böyle nizami olmasına dikkat etmemiz gerekiyor bu noktada. Sarmak gerçekten önemli. Hani sardığınızda bazen kötü durabiliyor. Şimdi ben sarıyorum ama bir bakacağım düzgün oldu mu olmadı mı. Bakın mesela burada arkadaşlar ben bunu çok beğenmedim. Şöyle düzeltmeye çalışayım. Yok. Açıkçası bakın yapraklar birbirine üstüne geldi şu şekilde. Hoş olmadı. Tekrar saracağım ben bunu. Yapraklar her iki yaprağın ortasına gelirse daha güzel bir görüntü oluyor. O yüzden sarmak dediğim gibi önemli arkadaşlar. Hani daha dikkatli, daha nizami sarmaya çalışırsak gülümüz daha güzel görünecektir. Bakın şimdi daha güzel bir gül oldu. Şimdi bunu dikeceğiz arkadaşlar. İğnemize yeşil ip takıyoruz. Hemen altına düğüm atıyoruz.
Şimdi bunun şu uç kısmı var. E, Doladığımız en son kısmı. O kısmından batarsak hani en azından orayı bir sabitlemiş oluruz önce. Oradan batıyoruz, tam karşıdan çıkıyoruz. Daha sonra hemen onun yanından, çıktığımız yerin yanından batıyoruz. Yine karşıdan çıkıyoruz. Bu şekilde karşılıklı olarak bir oradan bir oradan hani onu sabitleyeceğiz oraya. Yaparken şu ortasını biraz içine ittirin arkadaşlar. Hani çünkü kayıyor ister istemez. Diktikten sonra orası böyle üstte kalmasın. O yüzden orayı biraz elinizle ittirirseniz daha güzel bir görüntü olur. Hep bir yerden girip karşıdan çıkacaksınız. Bu şekilde hani tamam bu sağlam oldu dediğiniz noktaya kadar dikebilirsiniz. Zaten çok yoğun değil. Evet, bir oradan bir karşıdan. Hemen yanından giriyorum bakın. Mesela tam karşıdan çıkıyorum. Bu şekilde sırayla dikerek ilerleyeceğiz. Bu ipi de en son ben tığımla içine çekiyorum. Zaten dediğim gibi çekmeseniz de önemli değil. Çünkü diğer bir yaprak yaptığımızda o kapak gibi oraya kapanacak zaten. Orası görünmeyecek hiçbir zaman. Çok bir sıkıntı olmaz yani orada. Evet, şimdi birkaç tane daha geçireyim. Evet, bence yeterli. İpimi keseyim. Özellikle keserken kamera dışına çok taştım. Arada fark edip öne gidiyorum. Evet arkadaşlar, bu ipi de kestikten sonra şimdi yeşil kısmına geçeceğiz. Sizlerle yeşil alt kısmını yapacağız. Nasıl çok güzel oldu ama. Dediğim gibi gülü yerleştirmenin çok önemi var hani katlarken. Evet, şimdi şu kısmı yapacağız arkadaşlar. Yeşil ipimizle devam edeceğiz. O zaman geçelim. Evet arkadaşlar, aldık yeşil ipimizi. Başlıyoruz şimdi bu sap kısmına. Mesela öğretmenler günü için de hediye olabilir diye düşünüyorum ki biz kızımın ana sınıfındaki öğretmenine nacizane küçük bir hediye olsun diye yapmaya başladım ben. Şimdi sihirli halka yaptık arkadaşlar. Sihirli halkanın içine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir, iki defa da çekiyorum yani. Doladım, battım. Bir, iki defa da çektim. Şimdi bu şekilde 12 tane buraya ikili trabzan yapacağız. Bir, iki oldu. 3, 4, 5, pardon. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, 12 tane yaptım arkadaşlar. Şimdi hemen sihirli halkamı kapatacağım. Şuradan bakıyorum hangisi gelen şu. Evet, onu çekiyorum. Sonra diğer ucu çekerek sağlamca kapatıyorum. Şimdi ilk ilmeğin üstüne ilmek kaydırmayla sabitleyeceğiz. Yanlış almışım. Şu üsttekini alacağım. Kıvrılmış çünkü. Evet, hemen ilk ilmeğin üstüne alıyorum ve sabitliyorum. Sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğun içine ikili trabzanla başlıyorum. Bir, diğer boşluğa bir ikili trabzan daha. Şimdi arttırma yapıyorum burada. Aynı boşluğun içine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. İki tane tek, bir tane çift yaptım. Tekrar bir tane ikili trabzan tek yapıyorum. Tekrar bir ikili trabzan daha.
Şimdi bu boşluğun içine 2 tane ikili trabzan yapacağız. 1 2. Yani 2 tane örüyoruz, bir arttırıyoruz. Bir tane ördüm. İkinciyi örüyorum. Şimdi artırma yapıyorum. Aynı ilmek içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. İki. Aynı ilmek içine 2 tane ikili trabzan. Şimdi ilk ilmeğin içine ilmek kaydırma ile sabitliyorum. Sabitleyip bir zincir çektim. Şu an tamam. Şimdi yapraklarını yapacağız. Bu yeşil yapraklarını yapacağız. 1 2 3 zincir çektim. Doladım tığıma. Aynı boşluğun içine batıyorum. 1 ikili trabzan, ikinci ikili trabzanımı yaptım ve üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Üçüncü ikili trabzanın baş kısmına batıyorum. Oraya ilmek kaydırma yapıyorum. Yine aynı boşluğun içine 1 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir 2 3 zincir çektim. Hemen yanındaki boşluğa ilmek kaydırma yapıyorum. Sonra bir sonraki ilmeğe sık iğne, sonra bir diğerine de sık iğne yapıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Doluyorum. Aynı boşluğa bir ikili trabzan, ikinci ikili trabzan, üçüncü ikili trabzanı yapıyorum. Hemen başında tomurcuk yapıyoruz. 3 tane zincir çektim. Tepe kısmına batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Doluyorum. Aynı yere batıyorum. Yine bir ikili trabzan ve 2 ikili trabzan. 2 tane ikili trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğa ilmek kaydırma yapıyorum. Sonrakine bir sık iğne ve bir sonrakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde burayı dolduracağız arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir ikili trabzan, 2 ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzan. 3 zincir çekiyorum. Şu üst tepe kısmına batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Doladım. Yine aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, 3 zincir çektim. Hemen yanındaki ilmeğe ilmek kaydırma yaptım. Sonrakine sık iğne. Yine bir sonrakine de sık iğne yapıyorum. Burada 2 tane sık iğne yapıyoruz ilmek kaydırmadan sonra. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir ikili trabzan, 2 ikili trabzan, üçüncü ikili trabzan, üç zincir çektik, battık, ilmek kaydırma yaptım, hemen doladım. Aynı ilmek içine bir iki sık iğne, pardon, bir sık iğne, ikinci sık iğneyi yapıyorum. Yani 2 defa da geçirdiğimi söylemeye çalıştım. Yine 3 zincir çekiyorum. İlmek kaydırma yaptım. Bir sonrakine sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar sık iğne.
Ve yine aynı 3 zincir çekiyorum. Bir ikili trabzan, ikinci ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzanı yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tepe noktasına battım. İlmek kaydırma yaptım. Tekrar bir trabzan yaptım. İkili. İkinci ikili trabzanım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındakine ilmek kaydırma yapıyorum. Sonra yanındakine bir sık iğne. Burada arkadaşlar bir tane sık iğne atlıyorum ben. Şunun dip kısmına basıyorum ve oraya ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Çünkü orada biraz fazla açıklık kaldı. Bir tane daha yapsam fazla olacaktı. O yüzden oraya bir tane ilmek kaydırmayla tamamladım orayı. Zaten dikeceğimiz için sorun olmayacaktır. İpi biraz uzun bırakarak kesiyoruz arkadaşlar dikmek için. Şu içteki alan ipimizi kesiyoruz. Şimdi bu ipimizi iğnemize geçireyim. Geçirdim. Şimdi bunu arkadaşlar çiçeğin şu şekilde ortasına oturtacağız. Evet. Şimdi bunu bu şekilde yerleştiriyoruz güzelce elimizle. Çünkü hani orantısı tam olursa daha güzel olacaktır tabii ki. Şu şekilde parmağımızla alttan da desteklersek tam oturur zaten. Şimdi burada da aynı şekilde arkadaşlar diğer hani yeşil doladığımızda nasıl yaptıysak o şekilde. Batıyoruz, karşıdan çıkıyoruz. Karşıdan yanından batıyoruz, diğer karşıdan çıkıyoruz. Onun yanından batıyoruz, diğer karşıdan çıkıyoruz. O şekilde bunu da buraya sabitleyeceğiz. Bakın hemen yanından batıyorum, karşıdan çıkıyorum. Evet, hemen yanından batıyorum. Karşıdan çıkıyorum. Burada artık tutturamadığınız yerleri böyle yaprak kaldırıp bir bakın. Tutmayan yerlerden tekrar tekrar geçebilirsiniz mesela. Evet, dikiyoruz aynı şekilde. Bir oradan devam ediyoruz arkadaşlar bu şekilde. Evet, şöyle kontrol ediyorum dikilmeyen yer var mı diye. Dikilmeyen yer varsa böyle hani biraz açıklık gördüysem oraya tekrar bir tur daha gidebiliyorum. Onu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz hani görüntüsüne göre. Şu şekilde yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın şöyle güzel bir yaprak oluştu. Şuradan da batayım. Dediğim gibi orantısız gördüğünüz yerleri tekrar dikebilirsiniz. Evet, koparalım. Evet, bu şekilde şöyle elimizle düzeltebiliriz. Bence gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Örerken keyif almanızı diliyorum. Dikerken bunlar bazen çekiyor ya, o yüzden onları düzeltmeniz gerekiyor. Daha güzel duruyor. Evet, bu da tamamlandı. Şimdi dal, yaprak o kısımları yapalım.
Şimdi dalını yapalım arkadaşlar isterseniz önce. Yine yeşil ipimizle devam edeceğiz. Şöyle biraz bir ip bırakıyoruz. Onu içine dikmek için kullanacağız. Zincirle başlayacağız arkadaşlar. Burada 20 tane zincir çekeceğiz. Evet, 20 tane zincir çektim. Şöyle biraz ortasına doğru, hani 10'uncuya falan batabiliriz. Tabii istediğiniz genişlikte ayarlayabilirsiniz orayı. Daha sonra oraya bir halka takabilirsiniz. Buraya batıyorum. Bir. Şimdi bu kalan kısmı arkadaşlar oraya ortaya battım. Ondan sonra kalan kısmı zincir şeklinde örüyorum ben. Yani sık iğne şeklinde örüyorum. Zincirin üzerine sık iğne gidiyoruz sonuna kadar. Evet, sonuna kadar sık iğne gideceğiz. Aynen bu şekilde ilmeklerden. Bu isterseniz şu arkadakilerden örebilirsiniz. Ben bazen oradan örüyorum, bazen düz örüyorum hani. Çok da önemli değil ama arkadan ördüğünüzde delik kalmıyor. Arkadaki böyle küçük ilmekler var çevirdiğinizde. Evet, sona kadar geliyoruz. Bu en son ilmeğe geldiğimizde arkadaşlar oraya ben genelde ya sık iğne ya bazen de ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Bakın şu ilmek kaydırmayla sabitledim. Hemen bir sık iğne yaptım, zincir pardon. Şimdi diğerinin boyutuna göre onu da kesiyorum ben aynı şekilde. O iki ipim şöyle eşit olacak. Çünkü iğneye takacağız. Burada geçme yeri kalın bir iğne bulursanız hani arkadaşlar mümkünse, çünkü iki tanesini bir geçirmek zor olabilir. Buradan tam orta noktadan battım arkadaşlar. Yandan çıkıyorum şu şekilde. Çıktım. Şimdi bir oradan bir oradan yine hani diğer dikişlerimizi yaptığımız gibi oradan ve karşıdan, karşının yanından ve karşıdan o şekilde gire çıka sabitliyorum ben bunu buraya. Yeterince sağlam oluyor zaten. Evet, bir alttan bir üstten giriyorum. Şimdi bir karşısından bir yanından o şekilde girerek sabitliyorum. Şöyle kontrol edebilirsiniz, zaten çıkmaz kolay kolay bu. Yani sağlam olacaktır. Evet arkadaşlar, şu şekilde sapını yaptık. Şimdi sizlerle yaprak kısımlarını yapalım. İki tane yaprağımız kaldı. Onları da yaptık mı tamamlanıyor zaten. Gayet güzel oluyor. Şimdi yaprak kısımlarını yapalım. Evet arkadaşlar, yeşil ipimizi aldık. Yapraklarımızı yapacağız şimdi. Önce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir çekiyorum. Hemen ikinciye sık iğne yapıyorum. Sonrakine doluyorum. Batıyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Yalancı trabzan deniyor. Diğerine ikili trabzan yapıyorum. 2 defa da çıkarıyorum. Bir sonrakine yine ikili trabzan yapıyorum.
Sonrakine yalancı trabzan. Tek seferde doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Bu son ilmeğe arkadaşlar 3 tane sık iğne yapacağız. Buna batması biraz zor olabilir. 1 2 3. Şimdi şu ipimizi içeride yürüteceğiz. Doladım. Sıradakine bu tarafa döndüm, battım. Yalancı trabzan yaptım. Tek seferde çekiyorum. Şimdi doluyorum. Bir diğerine ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Bir sonrakine yine ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Yalancı trabzan. Sıradakine sık iğne yapıyorum. Ve ilk ilmeğime kaydırmayla bağlıyorum arkadaşlar. Evet, bunda ipi ben biraz uzun bırakarak keseceğim arkadaşlar. Bundan 2 tane yapacağız. Diğerini normal küçük kesip onu ipini saklayabilirsiniz. Çünkü bir tanesiyle ikisini bir dikeceğiz biz. Diğerini de aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi dikimini yapalım. Yaprağımız 2 tane olacak. İkisini karşılıklı tek iple dikiş yapacağız. Şimdi şöyle tutuyoruz. Bunu şuradan orta bir noktadan geçiriyorum. Tam karşısına da diğerini takacağım. Ön yüzleri çiçeğe bakacak. Yukarıda olacak. Burada ben yanlış taktım, bir saniye. Hemen tekrar gösteriyorum size. Ön yüzüne bakacak. Çünkü ben arka yüzünü takmışım bu sırada. Gerçekten bebekle video çekmek ayrı zormuş arkadaşlar. Ama elimden geldiğince size anlatmaya çalışacağım yine burada. Şu şekilde ön yüzünden takıyorum. Çünkü ipi oradan çıkarmıştım. Şimdi buradan geçiriyorum. Dikerken şimdi ayrıntılı göstereceğim zaten. Şöyle tuttum. Şimdi buradan geçiriyorum ortadan ve diğer yapraktan. Bu şekilde birkaç kez dikiyorum. Sonra ipimi gizleyeceğim. Şöyle bir taraftan yaprakların uç kısımlarından buraya dikiyorum ben arkadaşlar. Evet. Yani sağlam olması için birkaç kez dikiyorum. En sonunda ipimizi ilmek aralarından geçireceğiz, yapraktan. Olabilir. Sap kısmından da olabilir. Yani neresi o an pratik geliyorsa size oradan ilmek aralarından geçirerek sabitleyip gizleyerek, evet, ipimi kesiyorum. Şu an gülümüz hazır arkadaşlar. Yapraklarımız. Bence gayet güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İsterseniz halka takabilirsiniz arkadaşlar bu kısma. Veya zincir takabilirsiniz. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben çok memnun kaldım şu an. Öğren arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Videomu beğenirseniz, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olursanız da ayrıca mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.